Merhaba canım arkadaşlarım. YouTube kanalıma, evime, köşeme ve tabii ki de kalbime hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte Yalı Çapkını dizimizin dün akşam yayınlanan son bölümünü yorumlayacağız canlarım. Ben direkt lafa böyle bodoslama girmek istiyorum. Adım kadar eminim ki ben nasıl dün akşam bu bölümü izlerken saçlarımı teker teker yolmak istediysem siz de eminim ki öylesinizdir. Lafı fazla o yüzden uzatmak istemiyorum. Son bölüm yorumu ve önümüzdeki bölümle ilgili spoilerlarım için başlasın videomuz. Evet canlarım, defterim, kalemim burada. Tek tek bölümle ilgili bütün notlarımı aldım arkadaşlar ve benim için dün akşamın en favori sahnesi Esme annemiz, o Zerrin denen Pelin'in annesi olacak kadını böyle tane tane bozdu. İçimin yağları teker teker eridi arkadaşlar. Eminim sizin de erimiştir. Artık yıllardan beri sürekli ezilen, sürekli susturulan, sürekli arka planda duran o kadının içinden bildiğin ne kadar güçlü, ne kadar kuvvetli bir anne olduğunu izlediğimiz sahne benim dün akşamki favori sahnemdi. Ancak oralara tekrardan geleceğim. O Zerrin denen kadının o söylediklerini duydukça böyle televizyonun içine girip oraya o kadına cevap veresim geldi arkadaşlar. O yüzden çok gerginim Zerrin'e. Bugün tamamen Zerrin'e yükleneceğim ama oraya gelmeden önce direkt bölümün başına gelmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar bölümümüzün başında biliyorsunuz ki Zerrin denen kadını, yine bakın Zerrin'le başlıyoruz. Seyran'ımıza kurduğu tuzak, orada Ferit'i çağırdı. Arkasından işte Seyran'ı çağırdı. Sırf kızıyla Ferit'in o konuşma sahnesini görmesi için. Üzerine verdiği Ferit'in tepkisi. Bana göre Ferit'in tepkisi nerede yanlış? Şurada yanlış. Öncelikle şunu demesi lazım arkadaşlar. Ben Seyran'la ayrılsam bile seninle evlenmeyeceğim ya da Zerrin'e dönüp de senin kızınla evlenmeyeceğim. Yani benim Seyran'la olan nikahımın önünde bir engel değil, yani sizin kızınızla evlenip evlenmemem diye bir tepki göstermesi lazım. Ferit o yüzden bir kere daha şöyle bir ekranın içine girip bir tokat atmak istedim, yani içimden geldi bu. Üzerine hadi hepsini geçtim. Ferit orada diyor ki, bakın sinirden konuşamıyorum artık. Ferit orada diyor ki değil işte Yalı alt üst olsun, İstanbul alt üst olsa böyle bir şey olmayacak diyor. Yani Seyran'da beni ayıramayacaksınız diyor. Ve bu lafı duyan kadın hala kızıyla, yani kızını alıp bir terapiste götürmesi lazım. Yani Pelin'in orada gerçekten gidip bir doktora tedavi olması lazım. Bunun çünkü başka bir açıklaması Türkçe'de değil, bildiğiniz bütün dillerde olamaz. Öyle tepki gösteren, yani karısını seviyor bu adam. Net ortada, alenen ortada. Ki hepsini geçtim. Karısını sevmese bile senin kızını sevmiyor ya da seni sevmiyor. Pelincim, yani şimdi kusura bakma ama seni sevmiyor. Sevseydi eğer dedesi evleneceksin dediğinde Pelin'i çıkartırdı yanında. Yani o sebepten dolayı Peri'nin kesinlikle bir doktora gitmesi lazım. Bence Zerrin'in de doktora gitmesi lazım. Kızındaki bu hastalıklı hali göremiyorsa kendinde de bir hastalık hali olduğunu düşünüyorum. Çünkü bunun başka hiçbir açıklaması olamaz. Böyle bir şey olacak mı? Seyran'la Ferit ayrılacak mı? Ayrılacak gibi gösteriliyor ama tabii ki de ayrılmayacaktır. Ya da şöyle, nikah kalsa bile belli bir süre aralık vereceklerdir. Önümüzdeki sezon devam edecekse dizide bu sezonun sonunda anca böyle bir şey olabilir. Tabii ki de bir gerçek hayat hikayesinden alınmış bir dizi ama şöyle bir şey yapacaklarını zannetmiyorum. Çünkü zaten istedikleri kadar gerçek hayat hikayesinden alsınlar. Çok fazla değişkenlikler gösteriyorlar oraya gelene kadar. Çapkın bu adam. İki kadın arasında gidip gelmek yerine 10-15 tane kadın arasında gidip gelmesi gerekiyordu. Zaten değiştiriyorlar tamamen. Seyirci tepkisine göre diyeceğim ama burada Yalı Çapkını ekibi birazcık seyirci tepkisine biraz daha kulak açması lazım. Böyle giderse çünkü reytingler düştükçe de düşüyor zaten. Her neyse, geçelim bir diğer konumuza. Yaramıza tuz basmayalım tekrardan. Buna da değinmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi Seyran'ın korkusu babasının eski haline dönmesi, ki fragmandan gördüğümüz üzere dönecek. Burada zaten diziyi tam anlamıyla böyle bir ayakta tutan, bizi güldüren, eğlendiren sahneler son, yani bir süredir bu yayınlanan son bölümlerde, yani Kazım Ağa'nın değişimiyle birlikte bizim Kazım Ağa'mızı, hatta ben burada bir iki video öncesinde de dedim ki yani Kazım Ağa almış eline bayrağı, diziyi götürüyor. Yani niye dokunuyorsunuz Kazım'ımıza? Niye dokunuyorsunuz Sunay'la abimize? Yani Kazım Ağa'nın eski haline dönmesi, ki fragmanda kızına saldırıyordu. Yani Seyran'a saldırıyordu. Bu gerçekten beni üzen en önemli şeylerden biri oldu. Esma annemizin konuşması
o Zerrin denen kadını ne kadar çok mutlu ettiyse Kazım Ağa'nın bu denli değişimi o kadar çok üzdü. Kazım kendi içinde üzülebilir kızım bunları yaşamış mı diye. Bu arada önümüzdeki bölümde Kazım Ağa gerçekleri öğrenecek. Elbette üzülmüş olabilir ama burada kızını dövmek yerine gitsin Halise'ye de tepki göstersin. Gitsin Ferit'i dövsün. Niye Seyran'ı dövüyor? Yani o birazcık beni üzdü. Eminim de sizi üzmüştür. Yani zaten reytingler düşüyor. Bunlar, bu senaristler niye böyle yapıyor ben anlamadım. Kazım'ı değiştirmeyin arkadaş. Değiştirecekseniz de başkasına karşı değiştirin. Ailesine karşı değiştirmeyin yani. Bak atarlandım yine. Neyse bir sonraki konumuza geçelim. Ve canlarım, böyle yani dört gözle beklediğim şey Fakat'ın o yalıdan yaka paça kovulması. Yani sen koskoca kadınsın. Sen 19-20 yaşında bir kızı göndermek için, bu ne celal ya, bu ne şiddet bu celal yani. Sen 45 yaşında, 50 yaşında, artık her ne kaç yaşındaysan kadınsın. Yani 19-20 yaşında ve sadece gerçekleri konuştuğu için bir kıza bu kadar çok bilenmen, öyle ki sana yıllarca sahip olduğun her şeyi kazandırmış, eşin ölse dahi hala sana tüm imkanlarını sunan aileye karşı bu şekilde dolaplar çevirmen, bana göre arkadaşlar bu dünyadaki en tehlikeli insan tipi. Net. Yani bu dünyadaki en tehlikeli insan tipi benim gözümde. Yani bu kadar büyük bir nankörlük, yaşına başına bakmadan çoluğu çocuğu bile kendini düşman ediyor. Çocuk demeyeyim ama kendisine göre evladı yaşında bir kız. Bu kadar kendini düşman gören bir kadın benim gözümde bu dünyadaki en tehlikeli insan tiplerinden biridir arkadaşlar. Gerçekten hani böyle bir her şeyi öğrenilmesi ve oradan yaka paça o yoldan kovulmasını, gerçekten o sahneyi izlemek istiyorum. Umarım bize böyle bir sahne izletirler ki bence izletecekler. Yani Zerrin'le işbirliği yapması, işte artı Suna'yı kendi çocuğu belledi. Yani Suna'nın mürvetini kendine bu hayattaki hiçbir amacı yok, hiçbir gayesi yok. Amaç edindi, gaye edindi. Böyle bir şey olamaz. Suna'nın mutluluğunu düşünüyorsa o zaman Abi ile onun ilişkisi biliyor. Hele o Abi ile ilgili söyledikleri. Yani o sebepten dolayı yani benim gözümde fakat bu dünyadaki en tehlikeli insan tipi düşman başına bile demeyeceğim yani o derece. Allah düşmanıma bile vermesin diyeceğim yani. Gerçekten çok sıkıntılı. Yani dört gözle Fakat'ın yalıdan yaka paça böyle bir güzelce kovulmasını bekliyorum ve bir diğer konumuza geçiyorum. Ya diğer konuya geçmeden şunu da eklemek istiyorum. Osman'ın talibi tekneye scooter'la gelmesi. Dün akşam gerçekten tek eğlenceli, komik olan sahnelerinden biriydi gözümde, ya da şöyle söyleyeyim en eğlencelisiydi diyebilirim. Yani çocuğumuz, damat adayımız, müstakbel damat adayımız tekneye skuturla geldi. Üzerine apar topar 5 dakika tekneyle döndü. Apar topar toplantıya yetişmek için gitti. Yani bir de onu da yani sonra çocuğun yüzüne bile bakmıyor. Herkes de neyim var neyim var. Belli işte kız istemiyor. Kardeş Seyran bile orada neyim var neyim var yani. Belli kız adamı istemiyor, gayet alenen şey gibi ortada yani, ve görünen köyün kılavuzu gibi ortada yani. Belli kız istemiyor yani. Hani bu neyin zorlaması anlamadım. Müfakata da zaten gün doğdu. Zaten o çocuğu da bulmasının sebebi Sunan'ın mürüvvetini tamam kendine amaç edindi ama bir diğer taraftan da dediğim gibi o çocuğun bulmasının sebebi o düşmanlıkları, oradan farklı konulara girmeleri falan. Allah rızası için zaten dizi artık bir farklı konuya girsin ya. Seyran'la Ferit'ten başka bir konuya Allah rızası için girsin ama bozmak için girmesin yani bu kadar da. Sunay'la abiye girmesin en azından. Sunay'la abinin aşkına dokunmasın yani. Çok sinirlendim ya. Dokunmayın Sunay'la abimize. Ve şuna da değinmek istiyorum arkadaşlar. Yani Orhan'ın Gülgün'le ilgili söylediği beni şaşırttı. Gerçekten şaşırttı. Orhan'da böyle bir kendine dönüşüm. Yani o karakterin biraz daha o şekilde böyle bir evrilmesi falan o hoşuma gitti. Defne ile tamamen arkadaş olarak görüştüm ve Gülgün'le ilgili söylediği o güzel şeyler çok hoşuma gitti ama orada Gülgün'ün duyması falan bunların hepsi iyiydi, güzeldi, hoştu ama yani şuna değinmek istiyorum. O sahneyi hani çok daha güzel yapabilirlerdi ya, Gülgün'le Defne'nin o karşılaşması, Gülgün'ün işte konuşması vesaire. Çok da matrak bir şey söylemedi. Yine gelinlerimin arkasındayım vesaire dedi. Kadın orada sana ödüm kopuyor değil mi Orhan'ın seni bırakmasından vesaire diyor. Orada hala gelinlerimin arkasındayım. Almış gelinlerini sağını solunu, hala bir gelinlerimin arkasındayımdır gidiyor Gülgün'ün dilinde. Gülgün'ü çok seviyorum. Çok tatlı bir kadın. Çok tatlı bir karakter. Zaten harika bir oyuncu. Ama orada biraz daha hani dediğim gibi daha kuvvetli replikler yazılabilirdi. Yani niye böyle yapıyor Yalı Çapkını ekibi? Ben açıkçası bunu anlamıyorum. Orada çok güzel replikler yapılabilirdi. Ve Seyran'la Ferit'in birbirlerine söyledikleri yani
kelimenin kendisi çok ağır. Yani çok katı, çok büyük kelimeler. Elbette ki büyük kelimeler yazacak ama negatif anlamda bu kadar büyüğü olmamalı. Yani o sebepten dolayı Gülgün'ün de yani orada Defne hala onu söylüyor. Ödüm kopuyor değil mi oranın seni bırakmasından diyor. Kadın hala gelinlerimin arkasındayım. Ben o ailenin içindeyim. Carttı curttu. Yani orada çok daha güzel replikler yazılabilirdi. O yüzden o biraz beni böyle üzdü yani. Hani Yalı Çapkını niye böyle yapıyor? Bu ekip niye böyle yapıyor? Bu senaristler niye böyle yazıyor? O beni üzüyor aslında. Çünkü çok severek izlediğimiz bir dizi çok ciddi anlamda bir düşüşe geçtiği için beni aslında bu kadar üzüyor da diyebilirim. Evet arkadaşlar ve gelelim son sahnemize. Esma annemizin tabii Ferit'e söylediklerinden sonra o günün akşamı Ferit'le Seyran beklediğimiz üzere çok büyük bir kavga etti. Şimdi her ne söylenmiş olursa olsun asla ama asla bir kadına el kaldırılması hiçbir şeyin sebebi olamaz. Yani benim gözümde olamaz en azından. Hani şiddet değil, sana ağır bir kelime kullanıyorsun, sen de ağır bir kelime kullan o zaman. Okey yani asla bir el kaldırma hiçbir şeyin sebebi olamaz. Lakin şimdi şunu anlayamıyorum dizide. Şimdi Seyro'cum, canım, tatlı çocuğum, tatlı kızım. Yani senin yaşayıp defalarca üzerine kavga edip üzerine bir evliliği denediğin ve bütün olanları kabul edip rafa kaldırdığın şey. Yani dış etkenlerden kaynaklı karşına çıkıyorsa ve bu etkenden kurtulmak istiyorsan bunun yolu aynı şeyleri aynı adama sürekli kafasına kakmak olamaz. Olamaz, hiçbir şekilde olamaz. Hepsini geçtim. Şimdi ben olsam diyeceğim de yani ben olsam o evde de durmazdım ama hadi diyelim ki durdum vesaire. Yani ben olsam Ferit'i bütün bu Kazıyer'in gelişi, bütün bu olaylar ailesinin annesinin şunu bunu yaşadı vesaire. Bunlardan sonra adamı kabul etmeyecek olsam dahi sırf o Zerrin'e o mutluluğu yaşatmamak adına çünkü orada çok çirkin ve kendisine ve ailesine çok çirkin sözler kullanmış bir kadın var. Yani Ferit'i affetmeyecek olsam dahi önce bir orayı halledip ondan sonra Ferit'i terk ederdim. Yani aynı şeyleri aynı adama defalarca, yüz binlerce kez söylemenin sana hiçbir şekilde hiçbir artısı yok. Yani niye böyle yazılıyor bu roller? Bunu anlamıyorum. Çok yanlış. Çok yanlış buluyorum. Çok gereksiz buluyorum. Çok ağır kelimeler olduğunu düşünüyorum. Yani hani işte orada kullandığı bütün repliklerin %90'ı için diyebilirim. Hadi %90, onu hadi kırpayım. Bir şekilde öfkelisin vesaire söylendin. Ama hala aynı şeyleri ve çok büyük kelimeleri söylediğin zaman zaten fragmanda da gördüğümüz üzere yine bir ayrılık noktasına geliyor. Yine bir Halisa öğreniyor. Halisa diyorum, Kazım Ağa öğreniyor. Kazım Ağa eskiye döndüğünü görüyoruz. Bence Kazım Ağa'nın bütün gerçekleri de öğrenecektir. Önümüzdeki bölümde kesinlikle öğreneceğini düşünüyorum. Zerrin yine Fakat'la birlikte böyle bir sağlam dolaplar çevirecek. Yine ortalık birbirine girecek. Yani umarım artık bu senaryoda birazcık daha toparlama yaparlar. Ya bir de Esma annemiz, Suna'mız, abimiz onları üzülsün istemiyorum. Hiçbir şekilde üzülmüyorum. Gerçekten abiye, Suna'ya falan çok üzüldüm. Bu arada fragmanda abi ile Ferit de çok büyük kavga ediyordu. Orada ya abi işte Seyran'ı gitmesine hani müsaade mi etti, orada defol falan diyor ama bence orada Ferit tekrar geri peşinden koşuyor. Ya da Ferit orada abi durdurmaya kalktı ve orada büyük ihtimalle kavga ettiler. İkisinden biri olduğunu düşünüyorum. Büyük ihtimalle ikincisi orada abi işte Ferit'in o kadar öfkeli olduğunu görünce onu durdurmaya çalıştı falan. Onunla birbirine girdiler. Belki de orada abi Ferit'in Seyran'a zarar vereceğini düşündü. Ondan dolayı da o kadar önünde durmuş olabilir. Kazım'ın eskiye dönüşü en çok üzenlerden biri oldu yine beni yani. Döndürmesinler, zaten bir blessinimiz var. Ona da dokunmasınlar diyorum dizide. Ve canlarım, bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlara mutlaka ama mutlaka düşüncelerinizi yazmanızı istiyorum. Ayrıyetten yargımız var. Yarın akşam yargımız yayınlanacak. Yarın değil tabii ki, yarın video paylaşmam büyük ihtimalle. Pazartesi günü de yargının yeni bölüm son bölüm analiziyle ilgili videomu çekip paylaşacağım. Kocaman öpüyorum sizi. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Abone olmayı, zili açarsanız da videolarımdan anında haberdar olursunuz. Zili açmayı unutmayın. Yorumlara lütfen düşüncelerinizi, hipotezlerinizi yazın yorumlara. Karşılıklı sohbet edelim, konuşalım istiyorum. Altyazı zaten ekliyorum videolarıma elimden geldiği kadar.
Ayrıyetten hani olur videoya denk gelirsiniz, işte altyazı sizin dilinizde olmaz. Yorumlara yazın, hemen o altyazıyı da yine eklerim videom için. Kocaman öpüyorum. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.